Bugün sizlere tip 2 şeker hastalığından bahsetmek istiyorum ve kimlere şeker ameliyatları yapıyoruz. Tip 2 şeker hastalığı daha çok obez kişilerde görülüyor ve tip 2 şeker hastalarının yaklaşık olarak %90'ı fazla kilolu kişilerdir. Öncelikle kilo arttıkça vücutta bir insülin direnci meydana gelmekte ve insülin direnci ortaya çıktıkça pankreas bezimiz daha fazla insülin üretmekte. Daha fazla insülin üretildiğinde alınan kaloriler, enerjiler yağ olarak depolanmakta ve bu kısır bir döngüye ulaşmakta. İnsülin direnci artmakta, daha da fazla yağlanma olmakta. Yağlanma insülin direncini daha da artırıyor ve sonucunda da tip 2 şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Tip 2 şeker hastalığı ismi şeker olsa da maalesef sonuçları pek de şeker gibi değil. Çünkü vücudumuzdaki neredeyse hemen hemen bütün sistemimizde hastalıklara ulaşmakta. Kalp damarlarını, kalbin duvarını besleyen damarlarda bir tıkanıklık yaparak kalp krizine, beyne giden ve beyin damarlarında tıkanıklık yaparak felçe, böbrek damarlarını etkileyerek böbrek yetmezliğine, ilerleyen zamanlarda diyalize ve daha da ilerlerse nakle kadar götürebilmekte. Gözün arka kısmındaki damarları etkileyip görme bozukluğuna, daha da ilerlerse körlüğe kadar götürebilmekte. Bacak damarlarını ve ayak damarlarını etkileyip dolaşım bozukluğuna sebep olmakta. İlerleyen süreçte gangren ve bu gangren gelişirse de uzuv kayıplarına götürebiliyor. Ve son olarak da sinir sistemimizi, yani sinir uçlarını etkileyip bacaklarda, ayaklarda ve vücutta yanma hissi, hissizlik ve ağrı gibi semptomlara sebep olabiliyor. Bu gibi şeker hastalığının komplikasyonlarına maruz kalmamak için mutlaka endokrinoloji doktorunun takibinde olmak gerekiyor. Bu şeker hastaları öncelikle hayat tarzı değişikliği, diyet ve sporu mutlaka hayatlarına katmaları gerekiyor. Bunlara rağmen düzelmeyen durumlarda, yani şekerin yüksek seyrettiği durumlarda ilaç, gerekirse de eğer ilerleyen zamanlarda da insülin tedavisi gerekebiliyor. Veya şeker komasıyla birlikte ilk defa tanı konulan kişilerde de ilk başlangıçta insülin başlanabiliyor. Şeker ameliyatlarını biz öncelikle tip 2 şeker hastalarına yapıyoruz. Tip 1 şeker hastalarına yapmıyoruz. Yani en başından beri insüline bağımlı olan ve pankreas bezi insülin üretmeyen kişilerde bu ameliyatın yeri yok. Dediğim gibi öncelikle kişinin tip 2 şeker hastası olması gerekiyor. Ve yine obezite cerrahisinde olduğu gibi burada da vücut kitle indeksinin rolü büyük. Amerikan Endokrin Birliği'nin yayınladığı kılavuza göre biz ameliyatlarımızı yapıyoruz. Nedir buradaki öneriler? Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise ve kişide şeker hastalığı varsa biz bu kişilere metabolik cerrahi, yani şeker ameliyatı yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup ilaç kullanmasına rağmen şekeri kontrol altına alınamayan kişilerde de yine biz şeker ameliyatı yapıyoruz. Son olarak vücut kitle indeksi 30-35 arasında olup hayat tarzı değişikliği, diyet, spor, ilaç ve gereğinde insülin kullanmasına rağmen yine şekeri kontrol altında olamayanlarda da biz şeker ameliyatı yapıyoruz. Şekerin kontrol altında olmadığı durum nasıl size özetleyebiliriz? Şu şekilde son 3 aylık şeker ortalaması hemoglobin A1C'nin normal değeri 4-6 arasıdır. Şeker hastalarında tedaviyle bu eğer 6,5'un altına iniyorsa başarıdır. Yani tedavi etki etmektedir. Eğer son 3 aylık şeker ortalaması 6,5'un üstündeyse tedaviye rağmen biz bu kişilerde mutlaka eğer az önce saydığım kriterlere de sahipse metabolik cerrahi, yani şeker ameliyatını düşünmeliyiz. Biz şeker ameliyatlarını kapalı yöntemle yapıyoruz. 4 veya 5 tane küçük küçük kesilerle karna girip ve ameliyat sonrası dönemde kişilerin %90 ila 95'i kullandıkları şeker haplarını veya insülini tamamen bırakabiliyorlar. Ve şu kanıtlanmış, şeker hastalığının tedavisindeki en etkili yöntem metabolik cerrahidir. Yani şeker ameliyatlarıdır. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, yani hayat tarzı değişikliği, diyet, spor ve medikasyon, yani ilaçlar ve insülin ile karşılaştırıldığında çok ama çok üstündür. Bugün size şeker hastalığından, tip 2 şeker hastalığından ve
kimlere şeker ameliyatı yapacağımızdan kısaca bahsettim. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.